14 yaşındaki bir şehzade çatılardan atlayarak ve bacaların içinden geçerek ölümden kaçıyor. Cellatlar daha önce amcasını vahşice katletmiş, şimdi sıra ondaydı. Dakikalar sayılıyor, saray kan gölüne dönmüş durumda. Peki bu çocuk nasıl oldu da tarihin en güçlü padişahlarından biri haline geldi? Ve bu hikaye dünyaca ünlü filozof Nietzsche'nin üst insan yani Übermensch kavramı ile nasıl bu kadar benzerlik gösteriyor? Nietzsche, seni öldürmeyen şey seni güçlendirir demişti. Tam da Sultan II. Mahmut'un hayatını anlatıyordu bu söz. Dünyaca ünlü filozof Nietzsche'nin üst insan kavramı, sürü psikolojisinden sıyrılan, kendi ahlakını yaratan, topluma yön veren, güçlü ve bireysel bir karakteri tanımlar. Şehzade Mahmut, amcazadesi Sultan III. Selim tarafından abisi 4. Mustafa ile birlikte sarayda iyi bir eğitim görmüştü. Ancak abisi Mustafa, Osmanlı tarihinin en naif padişahlarından biri olan 3. Selim'e ihanet edecekti. Sultan 3. Selim Yeniçeri Ocağı'nın yerine Nizam-ı Cedid ordusunu kurarak ülkede köklü değişiklikler yapmak istemişti. Fakat azgın Yeniçeriler kendileri yerine farklı bir ordu kurulması nedeniyle kargaşa çıkardılar. Kabakçı Mustafa isyanı neticesinde Sultan 3. Selim tahttan indirilerek yerine 4. Mustafa tahta çıkarıldı. Bu zulme uzaklardan bir paşa baş kaldırdı. Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa 15.000 kişilik ordusu ile Sultan Selim'i tekrar tahta çıkarmak için kuzeyden İstanbul'a geldi. Bu ordunun Yeşilköy'de olduğunu haber alan 4. Mustafa o an tebdili kıyafet ile çarşıda teftişteydi. Haberi alır almaz şeytani bir plan yaptı. Kendi kanını öldürmek. Çünkü Osmanlı padişah soyundan sadece 3 kişi vardı. Sultan Selim tahttan indirilmiş kafeste, kardeşi Mahmut da aynı şekilde saraydaydı. Sultan Selim ve kardeşini öldürtürse taht varisi kalmayacaktı. Bu sayede Alemdar Mustafa Paşa başarılı olsa bile kendisinden başka tahta geçecek kimse kalmayacaktı. Anında saraya haber uçurdu ve cellatlar ilk etapta Sultan 3. Selim'i harem dairesinde vahşice katletti. Sultan Mahmut'un kaderi burada değişecekti. Lalasının da yardımıyla 14 yaşındaki şehzade ölümden çatılardan atlayarak bacaların içinden geçerek kaçtı. Alemdar Mustafa Paşa dakikaların sayıldığı anlarda saraya giriş yaptı. Haremdeki dairesinde feci şekilde öldürülen Sultan Selim'in cesedi arz odasının önünde bırakıldı. Alemdar Mustafa Paşa sarayın Babüssade kapısını kırdığında tahta çıkarmak için geldiği Sultan Selim'in cesediyle karşılaştı. Hemen Şehzade Mahmut'un bulunmasını emretti ve ona anında biat edilerek tahta çıkarıldı. Nietzsche'nin üst insanı doğrudan rahat bir ortamdan çıkmaz. Acılarla, yalnızlıkla, ölümle yüzleşerek yükselir. II. Mahmut'ta daha padişah olmadan önce öldürülme tehlikesi geçirmiş, saltanat kavgasının ortasında bir hayatta kalma savaşı vermişti. Sultan Mahmut, tahtı borçlu olduğu Alemdar Mustafa Paşa'yı sadrazamlığa getirdi. Hayatının kurtulmasını sağlayan Cevri Kalfa'yı ise hazinedar başılığına getirip ona Çamlıca'da geniş arazi vererek bir de köşk yaptıracaktı. Nietzsche'ye göre üst insan acılardan, krizlerden ve zorluklardan güçlenerek doğar. II. Mahmut da genç yaşta tahtı zorluklarla devralmış, isyanlar, suikast girişimleri, dış baskılar altında dirayet göstermiştir. Onu öldürmeyen şey güçlendirmişti. Yaklaşık 4 ay sonra abisinin ölüm fermanını verdi Mahmut. İyice etkisini gösteriyordu artık ve mutlak kudret kendisinde olmalıydı. Sultanı tahta çıkaran Alemdar Mustafa Paşa'nın kurtarıcılık etkisiyle 1808'de Sultan Mahmut'un yetkilerini kısıtlayan ve ayanları güçlendiren Senedi İttifakı imzalattı. Alemdar Mustafa Paşa İstanbul'a kendisini fazla kaptırmıştı. Gücü sürekli artıyordu. Kendi adamları da başkentte yağma olaylarına karışıp halkı bezdirmeye başlamıştı. Tabii Alemdar'a karşı Yeniçeri'de bileniyordu ve isyan etti. Kasım 1808'de Yeniçeriler Alemdar'ın kalmakta olduğu Bab-ı Ali'yi bastılar. Alemdar Mustafa Paşa'nın Sultan Mahmut'a yardım talebi gönderdiği ancak sultanın oralı olmadığı rivayet edilir. Sonucunda Alemdar Mustafa Paşa saraydan yardım gelmeyince kapana kısıldığı mahzende barut fıçılarını ateşe vererek kendisiyle birlikte yüzlerce Yeniçeri'yi havaya uçurdu. Nietzsche'ye göre üst insan genellikle anlaşılmaz, yalnız, çoğunlukla dönemi tarafından dışlanan biridir. II. Mahmut da hem saray içinde hem halk nezdinde pek sevilmeyen ve yalnızlaşan bir figürdü. Reform ve icraatlerinden sonra halkta ve ulemada ciddi karşıtlık oluşmuştu.
Yıllar sonra ise Yeniçeri Ocağı kanlı bir hesaplaşmanın ardından 16 Haziran 1826'da kapatılacaktı ve bu olaya Vaka-i Hayriye dendi. Sultan Mahmut ülkesinde yegane güç olmuştu artık. Nietzsche der ki, üst insan, insan ile hayvan arasına gerilmiş bir iptir. Uçurumun üzerine gerilmiş bir ip. Üst insan sıradanlıktan kopandır. Sürüden ayrılan, kendi değerlerini yaratan, gerekirse bütün düzeni karşısına alandır. Cesaret, yalnızlık, acı, bunlar onun yakıtıdır. İkinci Mahmut sadece bir padişah olmadı. O, kendi çağının gelenekleriyle savaştı. Yeniçeri Ocağı'nı topa tutarak ortadan kaldırdı. Ulemayla çatıştı. Kıyafetleri, kurumları, okulları, hatta halkın zihnini yeniden şekillendirmeye girişti. Her adımı daha fazla yalnızlık, daha fazla tehdit, daha fazla karşıtlık getirdi. Ama o durmadı. Çünkü Nietzsche'nin dediği gibi insanın en büyük düşmanı kendi içindeki korkudur. Ve 2. Mahmut o korkuyu çok önceden öldürmüştü. Nietzsche'nin tanımıyla üst insan kendi değerini kendi belirler, gelenekle savaşır, toplum tarafından anlaşılmaz, yalnızdır ama sonunda kaderi belirleyendir. Tıpkı 2. Mahmut gibi. Tahtta kaldığı 31 yıl Osmanlı tarihinin siyasi açıdan en bunalımlı dönemlerinden biridir. Balkanlarda imparatorluğun dağılma sürecini başlatan Sırp ve Yunan isyanları, Rus, İngiliz ve Fransız donanmalarının Navarin'de Osmanlı donanmasını imha etmesi ve asi ilan ettiği Mısır valisi Kavalalı, Mehmet Ali Paşa'nın ordularının Suriye ve Anadolu'yu geçerek Kütahya'ya kadar gelmeleri gibi olaylarla karşı karşıya kaldı. Etkisi Avrupa saraylarına dek uzanan ve Osmanlı'dan bağımsız bir güç konumuna yükselen ünlü Tepedelenli Ali Paşa'yı öldürttüğü gibi bugünkü Suudi Arabistan Kraliyeti'nin soy atası olan ve kendisine isyan eden Abdullah bin Suud'u yakalatıp İstanbul'da idam ettirmiştir. Sultan II. Mahmut bir diğer taraftan gerçekleştirdiği reformlarla imparatorluğun çehresini değiştirerek Osmanlı modernleşmesinin temellerini attı. Ölümünden 4 ay sonra ilan edilen Tanzimat Fermanı'na giden yolun hazırlayıcısı oldu. Hükümdarlığı dönemindeki icraatları nedeniyle bazıları onu devleti tekrar ihya etmek üzere her yüzyılda bir gelmesi beklenen müceddit olarak kabul edip büyük sıfatıyla yad etmiş. Muhalifleri ise yaptığı reformlardan dolayı gavur padişah olarak nitelendirmişlerdir. Siyaseten yani yargılamasız idam yetkisini kullanan son padişahtı. Bu fırtınalı hayatın ardından 2 Temmuz 1839 Pazartesi günü sabaha karşı öldü. Geride tümüyle değiştirilmiş ama sağlam reformlarla güçlendirilmiş bir imparatorluk bıraktı. Nietzsche böyle buyurdu Zerdüşt kitabında üst insanı tanımlarken herhangi birinden etkilendiğini söylememiştir. Yani Nietzsche üst insan kavramını belirli bir tarihi kişiyi işaret ederek tanımlamamıştır. Üst insan onun felsefesinde geleceğe yönelik bir ideal ve insanlığın aşması gereken bir hedefi temsil eder. Ancak Sultan Mahmut'un hayatına bakıldığında çok fazla benzerlik olduğu görülecektir. Acaba Nietzsche üst insanı yazarken gerçekten de Sultan Mahmut'un hayatından mı etkilendi? Bu sorunun cevabını yorumlarda tartışalım.